Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz kalp damar cerrahisi uzmanı, operatör doktor Berke Özkan. Berke Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bugün varis konuşmak istiyoruz özellikle. Evet. Varis tedavisi bir hasta için ne kadar zaman alır? Böyle bir süreçten bahseder misiniz? Tabii hemen bahsederim. Aslında artık günümüzde varis tedavisi oldukça hızlı ve pratik. Eskisi gibi ameliyat, işte hastanede yatış vesaire öyle şeyler yapmıyoruz. Hasta geliyor, Doppler'i yapılıyor. Eğer hastaysa, şikayeti varsa çok kısa sürede, 1-2 dakika gibi bir sürede tedavi edip taburcu edebiliyoruz. En sık kullandığımız yöntemlerin başında damar yapıştırma geliyor. Hasta için bir risk oluşturmuyor. Bu hasta damarı, yani iç varis dediğimiz kaçak olan, aslında hastalığın nedeni olan damarı yok etme üzerine. Bütün modeller onun üzerine zaten. Ameliyat da eskiden ameliyat yapardık, o damarı kesip çıkartırdık. Şimdi artık işlemler kapalı yöntem denilen, yani iğne deliğinden bazı cihazlarla o damarın içinden yok etme üzerine dayalı. 1-2 dakika sürüyor genellikle yaptığımız işlemler. Lokal anestezi altında yapıyoruz. Yani anesteziye gerek olmuyor. Ameliyathane ortamına gerek olmuyor. Ofis ortamında yapılan işlemler hemen akabinde ayağa kalkıp yürüyüp işine devam edebiliyor. Genellikle yani çoğunluk böyle oluyor. Bazı hastalar için farklı durumlar söz konusu olabilir ama %99'u bu şekilde diyebiliriz. Peki lokal anestezi derken, yani o diyelim ki bir varis paketinin olduğu yeri çepeçevre mi uyuşturuyorsunuz, yoksa sadece enjeksiyonu yapacağınız kısmı mı uyuşturuyorsunuz? Sadece enjeksiyonu yapacağımız kısmı uyuşturuyoruz aslında. Bazen onu bile uyuşturmuyoruz. Bazen artık tabii bu konuda da ilerledi yani teknikler. Çoğu zaman uyuşturmadan da yapabiliyoruz o pakeleri. Yani görünen büyük damarları yok edeceğimiz zaman uyuşturmadan da yapabiliyoruz. Ama onların kaynağını, yani asıl o bozukluğun, yani o görüntünün oluşma sebebini yok ederken lokal anesteziyle orayı uyuşturuyoruz genellikle. Bunun için peki çok küçük böyle mikro iğneler, mikro needle dediğimiz, Evet, aynen. böyle 30 gojluk, 33 Aynen. gojluk, Aynen. Botoks iğneleri gibi, aynen. botoks iğneleri gibi çok Aynen. incecik iğnelerle. Doğrudur. Oraya bazı kimyasal ilaçlar veriyoruz. Şimdi bu tabii şöyle, köpük, büyük bir çoğunluğuna köpük yapılıyor bu hastaların aslında. Yani ameliyat olmak istemeyen, işte hani ameliyatsız varis tedavisi dediğimiz bu bağlamda damarların içine köpük enjekte ediyoruz. Köpük demek 1950 yılından beri kullanılan bir ilaç aslında. Bu bir kimyasal, bu damarla temas ettiğinde damar yüzeyiyle o damar çeperini parçalıyor ve damarın pıhtı tutup yapışmasını, yok olmasını sağlıyor. Tedavi modeli böyle. Bunu yapıyoruz, bunu sağlıyoruz. Oraya o ilacı verdiğimizde genellikle, yani çok yüksek olasılıkla o görüntü kayboluyor. Tabii şimdi bu ilacı verirken diyelim ki köpük ya da o siyanoakrilat dediğiniz O yapıştırıcı, evet. yapıştırıcı olarak verdiğiniz. Bunu verdiğinizde distale kadar gidişini nasıl kontrol ediyorsunuz? Yani distalden daha distale ya da daha proksimal ilerlemiyor mu? Tabii şöyle. Verdiğiniz noktada donarsa ileri nasıl gidiyor? Tabii şöyle izah edeyim. Şimdi çok güzel bir soru. Zaten siyanoakrilatı özel kateteriyle biz veriyoruz. Ultrason eşliğinde veriliyor. Yani görüyoruz, o kana temas ettiği anda polimerize oluyor. Yani oraya yapışıyor, orayı ısıtıyor. Yanma hissediyor zaten hastalar çoğunlukla. Bir kısmı da hissetmiyor. Bunun gitme ihtimali yok daha ileriye. Oradan tutup da bunun, atıyorum, akciğere, kalbe, işte beyne gitme olasılığı yok. Temas ettiği anda kimyasal bir reaksiyon başlıyor orada. Polimerize oluyor. Damar çeperine çok kuvvetli bir şekilde tutunuyor. Yani onu oradan damarı çıkarmadan ayıramazsınız. O yapışarak gelir, öyle söyleyeyim. Bunu zaten ultrasonda da görüyoruz ve basılıyor. Baskı yapıyoruz. Daha da ileriye, yani örnek veriyorum, ciğere, kalbe gitmemesi için, daha da kendimizi garantiye almak için. Yani bunun 15.000'nin üzerinde işlem yaptım. Şimdiye kadar hiç öyle bir şey olmadı. Yani bu olasılık dışı diyebiliriz aslında. Yani anlatmaya çalıştığım şey şu: siz probu yollarken Aha. probun ucundan itibaren çekerek geliyoruz, evet. Yani geriye doğru, aynen. Yani o sabit kalıyor aslında damarın içinde, damar yapıştırma işleminde. Yani şöyle izah edeyim. Şimdi hasta damarı gözümüzde canlandıralım. Boru şeklinde. Evet. Mesela 20 santimlik bir segment, 20 santimlik bir damar parçası. Bizim hedefimiz zaten bunu yok etmek. Örnek veriyorum, ameliyatta işte kasıklar açılıp veya o bölge açılıp bağlanıyor, çıkartılıyordu. Biz şimdi ultrason eşliğinde iğne deliğinden özel bir cihaz, kateter gönderip içine girdik onun. Ultrasonda görüyoruz. Damarın içindeyiz. Damarın içindeyken
siyanoakrilat denen kimyasalı biz enjekte ediyoruz oraya. Enjekte ediyoruz ama dolaşıma geçmiyor bile. Kanla temas ettiği anda baskı da yapıyoruz. Damar yapışmış oluyor zaten. O kateteri çektiğimiz zaman yavaş yavaş kateterin ucundan çıkarak, yani bir cihazın ucundan çıkarak damarı böyle yapıştırarak yani geriye doğru o damar kapanıyor. Bir daha açılma şansı düşük. Bunun dolaşıma geçme şansı hiç yok denecek kadar az. Köpükte de mi böyle işliyor? Köpükte böyle değil. Köpük daha farklı. Mesela Evet. ultrason eşliğinde yapılan köpük tedavisi, yani bu büyük damarları, yani kaçak olan damarları yok etmek için yaptığımız köpük tedavisi dolaşıma geçiyor. Yani biz köpüğü verdiğimiz zaman ultrasonda görüyoruz. O bütün o damarı kaplıyor. Tabii burada bir teknik var. Bazı kurallar var. Ona göre hastanın kilosuna, o damarın çapına göre oradaki solüsyonu ayarlayıp ona göre enjekte etmek gerekiyor. Orada bekliyor bir süre. Bunun tabii ki şimdi şöyle söyleyeyim. O damar sadece boru gibi hiçbir dalı olmayan bir damar değil. Aşağı yukarı bir sürü dal veriyor. Biz ultrason probuyla basıyoruz. Örnek veriyorum proksimalde, yani baş tarafında damarın vücuda yakın tarafına, öyle izah edeyim. Onun biraz daha temas süresini uzatıyoruz. Orada kalış süresini. Ultrason eşliğindeki köpük tedavisi için konuşuyorum. O orayı parçalıyor. Yani o verdiğimiz ilaç damar çeperine hasar veriyor. Orada gene kimyasal bir süreç başlıyor. Kendi kendine tıkanıyor o damar. Kontrollü bir tıkanma ama bu. Yani tutup da gene büyük damarlarınızı tıkamıyor. Ciğerlerinize gitmiyor oradaki pıhtı. Tamamen kontrollü bir reaksiyon oluşuyor. O segment, o damar parçası yok oluyor. Oradaki hedefimiz de bu zaten. İkisi şöyle, çok özür dileyerek kestim. İkisi birbirinden şöyle farkı var. Bu siyanoakrilat damar yapıştırma, yani damar embolizasyonunda biz anında, yani onun yapıştığını görüyoruz. Mekanik bir işlem aslında. Hani kimyasal bir süreci var tabii ki ama mekanik bir işlem. Baskı yaptıktan sonra siyanoakrilat damar yapıştırmada yapıştığını hemen görüyoruz zaten. Hastanın hastalığı o anda düzeliyor aslında. Yani varisi yok oluyor. Ultrason eşliğindeki köpük tedavisi kimyasal bir süreç. Orada biz kimyasal bir reaksiyon başlatıyoruz. İlk 48 saat önemli. Yavaş yavaş kapanıyor damar. Yaklaşık 3-4 hafta içinde tamamen oturmuş oluyor görüntü. Kapanma görüntüsü. Hocam köpük tedavisinden bahsettiniz, lazer tedavisinden bahsettiniz, ameliyatsız yöntemlerden de bahsettiniz ama Evet. belirli bir evreye geldikten sonra da mecburen ameliyatlı yöntemlere de başvurmamız gerekiyor. Şöyle izah edeyim. Ameliyat ettiğimiz varis hastalarının ameliyat ettiğimiz kısmı %10'luk, %5'lik kısmı. Çok net söylüyorum bunu. Varis hastasıysanız %90 olasılıkla sizi ameliyat etmeyiz. Ameliyatsız yöntemlerle tedavi ederiz. Lazer yaparız, radyo frekans yaparız, damar yapıştırma yaparız, ultrason eşliğinde köpük tedavisi yaparız kaçağınızı kapatmak için. Bunlarla zaten çok yüksek olasılıkla bu hastalıktan kurtulursunuz. %10'luk kısımda derin yetmezlik var, derin damarlar bozuk. Yani bu varis hastalarının %10'luk kısmını ilgilendiren bir kısım. Derin damar yetmezliğiniz varsa zaten çoğu yere gidiyor hastalar. İlaç yazılıyor hastalara. İşte venoaktif ilaç dediğimiz ilaçlar var. Varis için verilen ilaçlar var. Onlar yazılıyor. Onlardan fayda görmezseniz eğer bazı teknikler var, özel teknikler var. İşte o kaçak olan kapak, yani ana damar aslında bacaktan kanı götüren ana damar. Onu tamir etmek üzerine görüp, gene ameliyathanede görüp, ameliyathanede açıp damarı ultrasonla damarın içinde kapağı bulup ona dikiş atıyoruz. Öyle söyleyeyim. O şekilde yetmezliği gideriyoruz ve kontrol ediyoruz ameliyat sırasında gerçekten kapak çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Kapak transpozisyonu yapıyoruz. Yani sağlam olan bir kapağı tespit edip damarda kesip o kapağı bozuk olan kapak yerine dikiyoruz. Dacron graft sarabiliyoruz. Yani sıkıştırabiliyoruz. Yetmezlik olan ana damardaki kapağın etrafına baskı yapacak bir materyalle dikiş koyup o kapağı düzeltmeye çalışabiliyoruz. Bunların hepsi aslında büyük ameliyat. Yani derin yetmezlik için yaptığımız ameliyatlar. Tabii ki sadece burada da şöyle bir şey var. Benim derin yetmezliğim var, işte ben gideyim kapak transpozisyon ameliyatı olayım. Böyle bir şey yok. Çok şiddetli artık hani derin yetmezliğiniz vardır. Hayatınız artık çekilmez hale gelmiştir. Bacağınızda yara vardır. Bacağınız hiç inmiyordur. Ona göre hastayla konuşup değerlendirip ona göre yapmak lazım. Çünkü bu yöntemlerde %100 garanti, işte başarı hani biraz daha açıkçası diğer yüzeyel yetmezliğe göre başarısı biraz daha düşük yöntemler bunlar. Aslında asıl şunu merak ediyorum ben. Ameliyatlı ya da ameliyatsız biz
varis tedavisi olmamız gerekiyor mu? Yani bu şart mıdır? Tabii. Bununla ilgili de birazcık Çok bilgi güzel bir verirsek. soru. Tabii ki şöyle, her varisi tedavi etmiyoruz. Bunun bazı kriterleri var. Bazı skorlama sistemleri var. Hayat kalitenizi ne kadar düşürüyor? Siz bundan ne kadar müzdaripsiniz? Ağrınız ne kadar var? İşte bacağınızda yara var mı? Görüntü ne kadar bozulmuş? Bunlar önemli bizim için. Ve tedavi edilebilir mi? O da önemli. Mesela bazı kriterler var, radyolojik kriterler var. İşte damar çapı uygun mu, reflü yani kaçak seviyesi nedir? Bunlara göre bunların hepsini düşünüp ona göre tedavi öneriyoruz. Tabii çoğu hasta tedaviye uygun, onu söyleyeyim. Hani şimdi bir kesit alıp burada 3 kişiyiz. Bizim hani birimizde kaçak vardır. Yani şurada rastgele ultrason yapsak birbirimize hani mutlaka birimiz varis hasta, yani hastadır. İçerideki damarımız, yüzeyel damarımızda kaçak vardır. Ama şikayetimiz var mı? Farkında değilizdir, örnek veriyorum. Şikayetler Ağrıyla ya da tabii, bir görüntü aynen, tabii. Problemiyle zaten bir şekilde geleceğiz. Aynen, geliyorsa zaten hasta tedavi olmak için geliyor oraya. Ağrısı vardır, görüntü bozulmuştur, ayağı şişiyordur, ayakkabı küçük geliyordur, uzun süre ayakta kalamıyordur, yürürken baldırda ağrısı oluyordur vesaire. Yani bu tarz artık şikayetler başladığında, ki zaten başvuru zaten bunun oluyor genellikle ağrıyla. Aslında mecburi tedavi tabii, ettiriyor aynen. o Kendini tabii. yaşadığımız Çünkü durum. arka planda zaten fizyolojik, yani patofizyolojik olaylar, bozukluk zaten meydana geliyor. Bu süreç zaten başlamış oluyor. Zaten işte sizin kaçağınız oluyor, iç varisiniz oluşmaya başlıyor, belli bir seviyeye geliyor. Ondan sonra zaten siz geliyorsunuz. Yani gelen tabii ki çoğu hasta tedaviye uygun oluyor. Anladım. Peki hocam, Çok teşekkür ederiz. Ben vermiş teşekkür olduğunuz ederim. bilgi için. Sağ olun. Bugünkü program konumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Berke Özkan idi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.